Merhabalar, Filiz Gökdemir, ben eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı YouTube videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda çok istediğiniz kuplu elbisemizi dikeceğiz. Tabii ki pratik olarak dikeceğiz, ölçülerimizle dikeceğiz. Kendi ölçülerinizi uygulayabileceğiniz bir modelle karşınızdayız. Buyurun başlayalım. Öncelikle hafif hakim yaka gibi bir yaka çalışacağız. O yüzden 7,5 santim yaka genişliğimi veriyorum. Zaten kumaşım triko. 2 kat yapıyorum kumaşımı. Önce ön bedeni çıkartacağız. 7,5 santim. Ön taraf çalışıyoruz. 7 santim yaka düşüklüğüme iniyorum. Kavaduramı alıyorum şu şekilde. Ölçü nasıl alınır? Kumaş Fırsatı YouTube kanalımızda ölçü alma videolarımız var. Omuz genişliğimi veriyorum. 12 santim. 3 santim omuz düşüklüğümü veriyorum. Hemen düzünü alıyorum. Yakadan itibaren 27 santim göğüs düşüklüğüm, 40 santim bel düşüklüğüm ve 60 santim basen düşüklüğüm. Hemen bunların düzünü alıyorum. Kumaş Fırsatı YouTube kanalımızda nasıl ölçü alıp kalıbınızı çıkartabileceğinizle ilgili videomuz var. Elbisemin boyu 1 metre 20 santim. Uzun olacak. Önden yırtmaç vereceğim. 1 metre 28 santim geliyor. Hemen şuradan ölçüyorum. İstediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz tabii ki. Göğüs ölçümü alıyorum. 4'e bölüyorum. 26,5 çıkıyor. Tabii ki bu 26,5'a kup keseceğimiz için 2 santim buradan 2 santim diğer taraftan olmak üzere 4 santim bolluk payı veriyorum. Yani 30 santim. Belime de aynı şekilde bel ölçümü alıyorum. 4'e bölüyorum. Yine 4 santim bolluk payı veriyorum. Basenim de aynı şekilde. Eğri rigamın arka kısmıyla ve uç kısmıyla çok fazla yuvarlak olmasını istemiyorum. Şu şekilde hatlarımı belirliyorum. Keskin hat istemiyoruz. Hemen şurayı yuvarlıyorum. Eteğimin eninin basenimle aynı genişlikte olmasını istiyorum. Çok bol değil, dar inmesini istiyorum. Çünkü önden yırtmaç koyacağım. Eğer siz yırtmaç koymak istemezseniz baseninizden 8 santim kadar geniş açın eteğinizi. Yeterli olacaktır. Bundan sonrasında düz iniyorum. Şurayı da yuvarlıyorum. Keskin hat olmasın. Evet. Şöyle bakın. Buradan düz iniyorum. Evet. Şimdi kol evimi bulacağım. Kol evimiz neydi bizim? Bel düşüklüğü bölü 2. 40 santim benim bel düşüklüğüm. Bölü 2 20 santim yapar. Koltuk altında dar bir kol istiyorsam direkt 20 santimi vereceğim. Hafif bir bolluk istiyorsam 21 santimi veriyorum. 21 santime hemen göğüs genişliğimi veriyorum. Gördüğünüz gibi kol evimizin göğüs düşüklüğüyle hiçbir ilgisi yok. Orayı sabitledikten sonra hemen şu şekilde alıyorum. Bakın şöyle geliyorum ve kol evimi işaretliyorum. Şimdi kupumuzu belirleyeceğiz. Onun için de kol evinden şöyle 10 santim kadar yukarıya çıkıyorum. Göğsün tam ortasını buluyorum. Bakın kol evi burada. Önemli. Yani şuradan gelen yerim. Şurası. Tam ortasını buluyorum. Göğsümüzden itibaren şu şekilde 15 santim kadar içeriye giriyorum. Aşağıya doğru dümdüz iniyorum 15 santime. Evet, bel çizgimden itibaren şöyle hafif ovalleştirerek koltuk altımla birleştiriyorum.
Koltuk altımı şu şekilde 1 santim kadar dışarıya çıkartıyorum. Ve buradan yine şöyle 1 santim kadar açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi buraya bir pens havası veriyorum. Ama çok fazla da değil. Ve şimdi kesiyorum. Şuradan giriyorum. Ve çizdiğim çizgiden dümdüz aşağıya doğru kesiyorum. Ve şurada ikinci çizgimi de kesiyorum. Evet, görüyorsunuz. 7,5 santim yine yakam. Şunu en başta söyleyeyim. Arkanın da sadece arka kısmını, arka ortasına düz dikiş yerleştireceğim. Kup koymayacağım. Düz dikişli yapacağız. Onun için 1 santimde dikiş payı vererek ona göre yakamı açıyorum. 3 santim iniyorum. Yine 12 santim kol boyum, omuzum. 3 santim düşüyorum. Kol evim 21 santimdi. Tabii ki 3 santim yükselti payı veriyorum. Arka yükselme payı. Burayı 24 yapıyorum. Göğüs düşüklüğü, bel düşüklüğü, basen düşüklüğü. Aynı şekilde göğüs bölü 4 yapıyorum. Kaçtı göğsümüz? 26,5. 2 santim bolluk payı veriyorum. 28,5. 28 yeterli olacaktır. Belim 21. 2 santim bolluk payı veriyorum. 23. Basenim 28. 2 santim bolluk payı veriyorum. 30. Herkes kendi ölçülerini uygulasın lütfen. Etek boyumu ölçüyorum. 1,26 idi. 30 santim eteğime de veriyorum. Bunların hepsine 1 santimde ara dikiş payı veriyorum tabii ki. Ortadan dikişli olacağı için 1 santimde dikiş payı veriyorum. Ve kol evimi çiziyorum. Kavaduramı alıyorum. Ve kol evimi çiziyorum. Şuradan da düzümü iniyorum. Yine 1 santim kadar, çok fazla değil dikiş payım. Kol için öncelikle 12 santim kadar bir kol düşüklüğü veriyorum. Bu çok büyük bedenlerde 14, 15, 16'ya kadar çıkar. Ve buraya kol evini veriyorum. Ne yaptık? Biz ön kolumuzu 21 santim yaptık. Arka kolumuzu 24 santim yaptık. Onun için arka koluma göre 24 santimi işaretliyorum. Ve şuradan hemen kol evimi çiziyorum. Dediğim gibi YouTube kanalımızda bulabilirsiniz bütün kalıpla ilgili videolarımızı. Hemen kol boyunu veriyorum. Bilekte bir kol yapacağım. 60 santim. 3 santimde kıvırma payı veriyorum. Kalın bir kıvırma istiyorum. İnce bir dar bir kol istiyorum. 11 santimden veriyorum. Bileğimizi ölçüyoruz. 2'ye bölüyoruz. Bilek boyumuzu veriyoruz. Hemen şuradan eğri rigamı kullanarak, dar bir kol istediğim için eğri rigamla yapıyorum. Kol evimi de belirginleştiriyorum. Ve yine 1 santim dikiş payı bırakarak kesiyorum. Şimdi burada yapmamız gereken şu. 24 santimden yaptık. Yani arka kol evimize göre yaptık. Onu önden çıkartacağız. Açıyorum kolumu.
Şuradan hemen 3 santim giriyorum. Yarıya kadar geldiğimde burayı sıfırlamış oluyorum. Ve ön kol oyuntusu veriyorum. Şuradan 1 santim kadar giriyorum. Tıraşlama yapıyorum koluma. Buradan tıraşlamamı yaptım. Şöyle de ön kollar olduğunu işaretleyerek belirginleştiriyorum ve kolum da hazır. Şimdi yakamızı keseceğiz. Öncelikle yaka ölçümü alıyorum. Arka yaka 10 santim. 1 santimle dikiş payımız vardı. 9 santim. Hemen ön yakamı ölçüyorum. 11 santim yani 20 santim. Toplamda ne yapar? 40 santim yapar. 20 santim. 1 santimde dikiş payı veriyorum. Açtığımızda yani 42 santim olacak. Ne kadar yükseklikte istiyorsam yakamı. Benim için şu kadar yeterli. Yani 7 14 santim. Hemen buradan kesiyorum. Bu da benim yakam olacak. Evet, öncelikle arka parçamı birleştireceğim. Şöyle ortasından bir dikiş geçip sonra da overlock'unu çekeceğim. Evet, şimdi kuplarımızı dikmeye geldi sıra. Şu şekilde elbisemin ön kısmını düzü bana bakar vaziyette yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi burası koltuk altı kısmı. Şu şekilde alıyorum. Bakın. Şöyle yuvarlığa denk gelecek şekilde. Bakın açtığımızda koltuk altları birbirine denk olacak. Uç kısmını hafif çıkartarak şuradan esnetmeden iğneliyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yerleştiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken kol evinde olduğu gibi yuvarlaklığı yuvarlaklığa vererek ovallik olduğundan dolayı aşağıdan kısa gelebilir. O yüzden şurayı ovalledikten sonra uç kısmını birleştirelim ve arasını yedirelim. Yırtmacı da nerede bırakacaksak, hangi tarafta, sağda mı solda mı, nerede isterseniz, ben solda bırakacağım. Ona göre ölçümüzü alacağız ve yırtmacı bırakacağımız yere kadar dikeceğiz. Yırtmaç tarafında esneme olmaması için de alt kısmını hiçbir çekme, esneme yapmadan dümdüz iğneleyeceğim. Yukarı kısmında esneme paylarını yedireceğim gerekirse. Bakın şurada gördüğünüz gibi hemen burayı bu şekilde yediriyorum. Bakın dikişler zaten üst üste denk geliyor birbirine. Evet, şu şekilde diktim gördüğünüz gibi. Arzu ederseniz buralarına bir çıma dikişte geçebilirsiniz üstten. Yırtmaç bıraktığım kısım burada. Ben overlocklarını çektim. Şimdi şurada dikiş payından bıraktığım yerden şu şekilde yırtmaç gelen kısımları da dümdüz dikeceğim iki tarafını. Ondan sonra bedeni birleştireceğiz. Önü diktik, tamamladık. Ben çıma dikişlerimi de attım. Arka parçamı düzü bana bakar vaziyette yerleştiriyorum. Ön parçamı da alıyorum. İlk yapmam gereken nedir? Omuzları birleştirmek. İki omuzu dikip hemen overlock'unu çekiyorum. Kolu şu şekilde önüme seriyorum. Ne yapmıştık biz kollarımızı? İşaret koymuştuk. Ön kola gelecek şekilde. Elbisemin ön tarafı burası. Şöyle yerleştirdiğimde düzü düzüne bakar vaziyette işaretim yanlış tarafı gösteriyor.
Hemen diğer kolumu alıyorum. Evet. 2'ye katlıyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette omuzdan yerleştirip iğneliyorum. Şu şekilde güzelce iğneleyerek 2 kolu dikiyorum. Kollarımızı da diktik. Şimdi bedenimizi birleştiriyoruz. İlk yapmamız gereken koltuk altı. Koltuk altından dikişler üst üste gelecek şekilde. Daha sonra da komple bedeni iğneliyorum. Bedenle birlikte kolu da iğneliyorum. Boydan boya dikiyorum iki tarafı da. Altını şu şekilde 2-3 santimden kıvırıp dikiyoruz. Ve kolları da aynı şekilde 3 santim bırakmıştım zaten. Dikiyoruz. Daha sonra da yakayı yapacağız. Şimdi yakamızı dikeceğiz. Ölçüp kesmiştik. Şu şekilde önce buradan bir dikiş atıyorum. Daha sonra 2'ye katlıyorum. Arka ortam belirgin. Hemen ön ortamı da işaretliyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette dikiş kısmı arka ortaya gelecek şekilde şuradan iğnemi takıyorum. Yakamın ortasını da buluyorum. Onu da ön ortama yerleştirip iğneliyorum. Ve şu şekilde çekerek yakamın komple çepeçevre dikip overlock'unu çekiyorum. Evet, kukla elbisemizi diktik, bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben yırtmaçlı yaptım. Çünkü yırtmaç da bu sene çok moda biliyorsunuz. Ama video esnasında söylediğim gibi siz isterseniz yırtmaçlı yapmayabilirsiniz. Eteğine 8 santim bir genişlik vermeniz gerekiyor. Çok uzun yaptığımız için. YouTube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.